Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hem kız bebekleri uyar hem erkek bebekleri uyar bonbon şekeri bebek patik modeli anlatacağım. Hem çok kolay hem çok güzel, böyle kesinlikle tavsiye ederim. İlk defa yapacaksanız bile tereddüt etmeyin. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, ne kadarlık bebekleri olur diye sorarsanız 3 ay 1 yaş arası bebekler için çalışacağım. Siz daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz yorum kısmına yazın. Size yardımcı olurum inşallah sayı konusunda. Evet, ip olarak şöyle orta kalınlıkta bebe yünü kullanacağım. 100 gram 250 metre civarı. Şiş olarak ise 3 numara şiş kullanacağım. Hazırsanız hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Şöyle ipimi kenara alayım. Bu modelde taban artırması yapacağım. Çoktandır taban artırması yapmıyordum. Düz bir şekilde örüyordum dikkat ederseniz. Evet. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şişime 33 tane ilmek atıyorum. 2'ye katladım. Evet. Tek sayı 33 tane ilmek atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet. Şişime 33 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirdim. Haroşa yapacağız. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Evet, siz bildiğiniz gibi de yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk sıra hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Evet, ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz. Artık taban artırmasına başlayacağız. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Burada çapraz şekilde bir artırma yapıyorum şöyle. Artırma yaptım. Size daha iyi anlatabilmek adına işaretleyici koyuyorum arkadaşlar. Artırdıktan sonra işaretleyicimi sağ şişime alıyorum. 15 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmekten sonra işaretleyicimi alıyorum, yerleştiriyorum. 15 ilmekten sonra bir tane çapraz şekilde artırma yapıyoruz. Bakın. Şöyle bu şekilde de parmağınıza dolayıp böyle de artırma yapabilirsiniz. Aynı oluyor. Bir ilmek ördüm. Bir ilmekten sonra yine artırma yapıyorum. Şöyle. Ve diğer işaretleyicimi koyuyorum. Sizin koymanıza gerek yok. Sayarak da yapacağız arkadaşlar. Ben size yerlerini belli etmek için koyuyorum. Evet, işaretleyici koyduktan sonra 15 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmek ördüm. Burada yine işaretleyici koyuyorum. Ve bir tane çapraz şekilde artırma yapıyorum. Son ilmeğimi de haroşa örüp birinci artırma sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar düzgün olsun diye. Artırdığım ilmeğimi de haroşa örüyorum. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, dediğim gibi arka sırada hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi haroşa örerek
Sırayı tamamlayacağız. İşaretleyicimi görünce sağ şişimi alıyorum ve yoluma devam ediyorum. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İkinci artırma sırasında. Birinci artırma sırasında toplamda 4 tane artırma yaptık. Şişimizde 37 tane ilmeğimiz var. 4 4 artacak. İlk kenar ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Bakın, bir altta bir tane örüp artırmıştık. Şimdi 2 tane örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum çapraz şekilde. İşaretleyicim sağ şişimi aldım ve 15 ilmek sabit. 15 ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmek ördüm. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Çapraz şekilde artırmamı yapıyorum. 3 ilmek örüyorum. 1 2 3 bir tane artırma yapıyorum çapraz şekilde. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. 15 ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Çapraz şekilde artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüp ikinci artırma sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Sırayla bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. İşaretleyicimi görünce sağ şişimi alıyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden örgümü tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 3. artırma sırasındayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek daha örüyorum. Bir altta 2 ilmekten sonra artırma yapmıştık. Şimdi 3 ilmekten sonra çapraz şekilde artırmamı yapıyorum. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. 15 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 İşaretleyicim sağ şişimi alıp çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 çapraz şekilde artırmamı yapıyorum. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. 15 ilmek örüyorum. 1 2 tabanda mantık bu arkadaşlar. Evet. 15 ilmek örelim. Evet, 15 ilmeğimi ördüm. İşaretlediğim sağ şişimi aldım. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Kalan 3 ilmeğimi örüp sırayı tamamladım. 3. artırma sıramızı tamamladık. Şişimizde 45 tane ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyiz. Hiçbir işlem yok. Sırayla bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Artırmalarımız sadece ön yüzde. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 4. artırma sırasındayım. Son artırma sırası arkadaşlar. Taban için. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, 4 ilmekten sonra
Yine çapraz şekilde artırmamı yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. 15 ilmek haroşamı örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Çapraz şekilde artırmamı yapıyorum. 7 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. 15 ilmek haroşamı örüyorum. ...15 ilmekten sonra işaretleyicimi artık sağ şişime aldım. Bir tane artırma yaptım. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Artık işaretleyicimi çıkartabilirim. Taban artırmalarımız bitti arkadaşlar. Evet, çevirdim. Toplamda 49 tane ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyiz. Hiçbir işlem yok. Şöyle işaretleyicimi çıkartıyorum. Haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, arka yüzden haroşa örerek sırayı tamamladım. Taban için 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşam oluştu. Eliniz sıkı, ipiniz de ince ise arkadaşlar bir sıra daha taban artırması yapabilirsiniz. Çünkü benim ipim dediğim gibi 100 gram 250 metre. Evet, tabanımızı tamamladık. Şimdi 4 sıra ön yüzden düz, arka sıradan da ters öreceğiz. Evet, düz örerek birinci sıramızı tamamlayalım. Dediğim gibi 49 tane ilmeğim oldu. Düz örerek birinci sıramızı tamamlayalım. Evet, düz örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzden ikinci sıraya geçtik. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters örüyorum. İkinci sıramı ters örerek ilerliyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, ikinci sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde üçüncü sıradayım. Düz örerek ilerliyorum. Önden düz, arkadan ters öreceğiz. 4 sıraya tamamlayacağız. Üçüncü sıradayız arkadaşlar. Bakın, düz örerek ilerliyorum. Evet, düz örerek üçüncü sırayı tamamlayalım. Arka sıradan da dördüncü sıramızı örelim ters örerek. Sonrasını göstereceğim. Evet, 4 sırayı tamamladım. Şöyle çevireyim. Arka yüzden bakın. Şurada son bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşadan sonra 4 sıra ters görüntüsü var. Oradan da anlayabilirsiniz karıştırırsanız. Evet, şimdi pat yapacağız arkadaşlar. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Çıkıntılı pat olacak. O yüzden bu şekilde bir dola bir eksit yapıyoruz. Bir doluyoruz. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyoruz. Bir doluyoruz. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son olarak 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Evet, yine şişimde 49 tane ilmeğim var arkadaşlar. Aynı olması lazım. Çevirdim. Arka yüzden ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum.
Evet, ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Önden düz, arkadan ters öreceğiz arkadaşlar. Yine düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Bu bir ör bir eksiltten sonra 3 sıra örmüş olacağız bu sırayı da tamamlarsak. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Şöyle bakın. Bu ajur yani delikten sonraki tersleri sayarsak 3. sıra. Evet, ters örerek tamamlayalım arkadaşlar. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Şimdi patımızı oluşturacağız. Şöyle bu şekilde arkaya ekleyerek oluşturacağız. Gördüğünüz gibi. Nasıl yapacağız? Şimdi şöyle bakın. Bu şekilde arkasını görecek şekilde tutuyorum. Bu ajur kısmından sonra 3 sıra ters ördük. Ters görüntüsü var. Gördüğünüz gibi. Aşağıya doğru da 4 sıra örmüştük haroşadan sonra. Hatırlarsanız bakın. 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşadan sonra 4 sıra ters görüntüsü var. Bu 5 sıra haroşadan sonraki ilk ters kısma ekleyeceğiz. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Ve buradaki bakın tabandan sonraki haroşadan sonraki bakın 4 sıra ters görüntüm var. Şöyle ilkini bakın şuradan alıyorum arkadan. Şurayı batarak alıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. sıra tersten şöyle en kenardakini bu şekilde aldım. Bu ilmeğim de sağ şişimde. Bunu da sağ şişimi alıp sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Böyle. Sıradaki ilmeğimi de örmeden aldım. Yine alttan aynı hiza arkadaşlar. Şöyle aşağıdaki teline bakın. Şöyle aynı hiza. Bu teli alıyorum. Aşağıdan sayarsam 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşadan sonraki ters sırası. Böyle şişimi aldım. Sonra o ikisini sol şişime aktarıp ikisini bir düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Yine arkadan sıradaki teli bakın burada. Bunu alıyorum. Şöyle bakın. Şimdi bunu alacağım. Bir sonrakinde de şunu alacağım. Sonra şunu. Bu şekilde devam edecek. Bakın bunu aldım. İki iğneyi sol şişime geçiriyorum ve düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Arkadan sıradaki teli alıyorum. Bakın bu. Sol şişime geçiriyorum. İkisini bir örüyorum. Sıradaki teli örmeden aldım. Arkadan bakın ters sırası aynı hizadan gidiyor. Bakın, buradan telimi aldım. İkisini sol şişime geçiriyorum ve düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Arkadan sıradaki teli alıyorum. İkisini sol şişime geçirip düz olarak örüyorum. Görüntü bu olacak. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Arkadan sıradaki teli bakın. Bunu alıyorum. Sol şişime geçiriyorum. İkisini bir örüyorum. Sıradakini örmeden aldım. Arkadan sıradaki teli aldım. İkisini sol şişime geçirdim ve düz olarak örüyorum. Evet, bu şekilde örülecek arkadaşlar. Bu kadar kolay. Aynı hizadan gidin mutlaka. İlmek sayısı da denk gelecektir. Çünkü alttaki telini alıyoruz. Hep aynı yerdekini alıyoruz. Aynı hizadakini. Alırsanız yanlış olmaz.
Böyle. Sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet. Birleştirerek sıranın sonuna geldim. Son ilmeğim kaldı. Onu sağ işime aldım. Şöyle arkadan son tel alacağım. Bakın şurada bir tel kaldı. Onu da alıyorum. Ve ikisini bir sağ işime geçirip örüyorum. Evet, bu şekilde tamamladık. Görüntüsü bu arkadaşlar. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ters öreceğiz. 5 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örülecek. Ondan sonra desen yapacağız. Evet, arka yüzdeyiz. O yüzden birinci sıraya gidiyorum diyelim. Ters örerek ilerliyorum. Evet, ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, ters örerek birinci sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde ikinci sıradayım. Düz öreceğim. Önden düz, arkadan ters öreceğiz. 5 sıra örelim arkadaşlar. İkinci sıra düz örüyorum. Evet, 5 sıraya tamamlayalım. Evet, 5 sıra ördüm arkadaşlar. Nasıl anlayacağım? Bakın şurada birleştirmiştik. Bakın burası birleştirdik. O sıra şurada yapışık duruyor gördüğünüz gibi. Ondan sonraki ters sıraları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yukarıdan aşağıya doğru da sayabilirsiniz. Şurada farklı duruyor bakın. Tabanda zaten 5 sıra haroşamız var. Ondan sonraki bu birleşik gibi duran iki ters sırasından sonraki sıraları sayarsam 5 oldu. Evet, şimdi bonbon şekeri desenimizi yapacağız. Evet, ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi de örüyorum. 2 ilmekten sonra sıradaki ilmeğimi sol şişimden bıraktım. Bunu söküyorum arkadaşlar bakın. Her söktüğüm katı sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4 sıra söktüm bakın. 4 tel duruyor ilmeğimin üzerinde. Sonra bu ilmeğimi ve üzerindeki 4 kat ilmekle birlikte aldım. Sol şişime aktardım. Hepsini bir düz olarak örüyorum bakın. Bu şekilde. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek düzden sonra yine sıradaki ilmeğimi sol şişimden aldım, bıraktım. Sırayla 4 defa söküyorum bakın. 1, 2, 3, 4. Yukarıda 4 telim var. Şimdi ilmeğimi aldım. Sağ şişime yukarıdaki 4 teli de alıyorum. Bunları sol şişime aktardım. Böyle geçirdim. Düz olarak örüyorum. Evet, modelimiz bu kadar kolay arkadaşlar. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek düzden sonra 4. ilmeğimi sol şişimden aldım, bıraktım. Söküyorum bakın. 1, 2, 3, 4. 4 defa söktük. 4 tel var ilmeğin üzerinde. Sağ şişimi aldım. Üstteki telleri de alıyorum. Sol şişime geçirdim. Düz olarak ördüm. Bu şekilde. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 4. ilmeğe gelince onu bırakıyorum ve söküyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Sonra sağ şişimi aldım. Üstteki telleri de alıyorum. Sol şişime geçirdim. Düz olarak örüyorum. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek ördük. 4. ilmeği bıraktık. Söküyoruz. 1, 2, 3, 4 ve
Sağ şişimi aldım bu ilmekleri. Üsttekiyle birlikte ilmeğimi aldım. Düz olarak ördüm. 3 düz. 1 2 3. Dördüncüyü bırakıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Bakın bu şekilde aldım. Sol şişime geçirdim. Düz ördüm. Sıranın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerliyoruz. 3 ilmek örüyorum. Dördüncüyü bırakıp 4 tel söküyorum. Ve sağ şişimi aldım. Üzerindeki 4 ilmekle birlikte sol şişime geçirdim. Düz ördüm. Sonra 3 ilmek örüyorum. Evet, sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle 3 ilmek ördükten sonra son 3 ilmeğim kaldı. Yine 4. ilmeğimi bıraktım. 2 ilmek kalasıya ve aynı işlemi yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, birinci desenimizi yaptık. Şimdi yine 5 sıra arkadan ters, önden düz o şekilde öreceğiz. Birinci sıradayız. Ters örerek ilerliyorum. Evet, 5 sıra devam edelim. İkinci desenimizi göstereceğim nasıl yapacağımızı. Evet, ilk desenden sonra 5 sıra önden düz arkadan ters ördüm. Nasıl anlayacağım 5 sıra ördüğümü? Şöyle bakın, burada toplamışım, bakın burada toplamışım, yani desen yapmışım. O desenden sonraki tersleri sayıyorum. 1 2 3 4 5. Oradan anlıyorum. Şöyle desenden sonra bakın, tersinde buradaki desenden sonra 1 2 3 4 5. Evet, şimdi ikinci desenimizi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örüyorum. Kenar ilmekten sonra 1 2 3 tane düz ördüm. Yani toplamda 4 ilmek ördüm. Buradaki desenim, bakın, bonbon şekeri desenim 3 ilmekten oluşuyordu. Hani hem başında hem sonunda alttaki e, tele kadar, yani 4 tel sökmüştüm. Ondan sonra 3 ilmek örmüştüm. Tam ortadaki arkadaşlar, bu sefer tam ortadakine denk gelecek. Yani kayacak. 4 ilmekten sonra sıradaki ilmeğimi, bakın alttaki bonbon şekerin tam ortasındaki ilmek, onu sökeceğim. 4 ilmekten sonra sıradaki ilmeğimi bırakıyorum. 1 2 3, yine 4 defa söktüm. Sağ şişimi aldım. Üzerindeki ilmeklerle birlikte sol şişime aktardım. Düz ördüm. Böyle. 3 ilmek örüyorum. 1 2 3. Sıradaki ilmeğimi bırakıyorum. 4 defa söküyorum. 1 2 3 4. İlmeğimi üstündeki ilmeklerle birlikte sağ şişimi aldım. Sol şişime aktardım. Düz ördüm. 3 ilmek düz. 1 2 3. Dördüncüye gelince bırakıyorum. 1 2 3 4 defa söküyorum. Sağ şişimi alıyorum. Üzerindeki ilmeklerle birlikte sol şişime geçirdim. Düz ördüm. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 4 ilmeğim kala yine ilmeğimi bıraktım. 4 sıra söktükten sonra yine bunu
üstündeki ilmeklerle birlikte aldım ve ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, ikinci desenimizi de tamamlamış olduk. Çevirdim. Arka yüzden ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Evet, patiğimizin boyu yeterli arkadaşlar. Bu sırayı ters örerek tamamlayalım. Evet, arka yüzden ters örerek tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Bu sırada burun eksiltmesi yapacağız arkadaşlar. Şöyle artık patiğimizin şeklini vereceğiz. Nasıl yapacağız? Başta 12 ilmek ayarlayacağız. Şöyle dilerseniz beraber sayalım. 3, 6, 9, 12. Sizin işaretleyici koymanıza gerek yok. Ben size daha iyi anlatabilmek adına koyacağım. 12 ve 13. ilmek arasına işaretleyici koyuyorum. Sondan da yine 3, 6, 9, 12 ilmek bıraktım. 12 ve 13. ilmek arasına işaretleyici koyuyorum. Evet, ayarladık. Daha fazla başladıysanız arkadaşlar 13 ilmek ya da 14 ilmek olarak ayarlayabilirsiniz. Hani bilek kısmı girsin diye. Bir yaş üzeri yapıyorsanız. Evet, ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. 12 ilmeğimizi örelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimi çıkartacağım artık. Size gösterdim. 12 ilmekten sonra sıradaki 3 ilmeğin 3'ünü bir örüyorum. Şu 3'ünü bir ördüm. Bu 1 oldu. Sıradaki 3 ilmeğin 3'ünü bir ördüm. 2 oldu. Sıradaki 3 ilmeğin 3'ünü bir ördüm. 3 oldu. Sıradaki 3 ilmeğin 3'ünü bir ördüm. 4. Ortada bir tane örüyorum arkadaşlar. Dengelensin diye bu şekilde yapıyorum. Ortada bir tanesini tek ördüm. Bakın buradan da sayıyorum işaretleyicimden. Sonrakileri bakın 3, 3, 3, 3. Yani 4 burada, 4 burada oldu. Ortada da bir tane ilmeğim sonda kalmasın diye ortada onu ördüm. Evet, sıradaki 3 ilmeğin 3'ünü bir örüyorum. Sıradaki 3 ilmeğin 3'ünü bir ördüm. Sıradaki 3 ilmeğin 3'ünü bir ördüm. 12 ilmeğim kalana kadar 3'er ilmek örerek ilerliyorum. Sıradaki 3 ilmeğin 3'ünü bir ördüm. 12 ilmeğim kaldı, işaretleyicimi çıkartıyorum. Kalan 12 ilmeğimi de örüp sırayı tamamlayalım. Kalan 12 ilmeği de düz örerek sırayı tamamladım, çevirdim. Şişimde toplamda 33 ilmeğim var arkadaşlar. Arka yüzdeyiz. Lastik örgüye başlayacağız. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ters, bir düz lastik örgü örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim. Ön yüzdeyim. Yine lastik örgüme devam edeceğim. Düzü düz, tersi ters öreceğim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda düz ilmek var, düz örüyorum. Tersimi ters örüyorum. Tersi ters, düzü düz örelim. Bu şekilde devam edeceğiz. 20 sıra olana kadar öreceğiz. 20 sıra ördüğümüzü nasıl anlayacağız? Ben size ördükten sonra göstereceğim. Tersinden keseceğiz arkadaşlar. Çünkü öne doğru kıvıracağız. O yüzden en son tersinden keseceğiz. Evet, bir ters bir düz bu şekilde
20 sıraya tamamlayalım. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, lastik örgümü 20 sıra devam ettirdim arkadaşlar. Yeterli. 20 sıra ördüğümü nasıl anlayacağım? Size onu göstereyim. Şöyle örgümü esnetiyorum arkadaşlar. Ön yüzdeyim. En sonda arka yüzde kaldım. Örgümün arka yüzünde keseceğim demiştim. Şöyle esnetiyorum. Aradaki ters sıraları sayıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sıra görünüyor. Demek ki 20 sıra örmüşüz. Şöyle çevirdim. Geniş keselim arkadaşlar. Çünkü ayak girecek. Keserken geniş tutalım elimizi. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Tersinden kesiyoruz dediğim gibi ki ön yüze katlayınca düzgün dursun. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Tamamlayıp döneceğim. Evet, kesimi tamamladım arkadaşlar. İpimi uzun bıraktım. Son bir ilmeğim kaldı. Uzun bırakıp kestim ki dikeyim arkadaşlar. Şöyle iğneme ipimi geçirdim. Son ilmeği içinden geçiyorum. Evet. Bakın bu şekilde oldu. Şöyle öne doğru katlayacağız. Evet, burayı yarısını tersinden dikeceğim arkadaşlar. Kalanını da düzünden dikeceğim. Şöyle karşıya geçiyorum. Karşıya geçtim. Tersinden ikiye katladık. Şöyle güzel dursun. Bu şekilde giriyorum. Bakın iğnemle şu şekilde girip dikiyorum. Karşıya da bu şekilde girip dikiyorum. Bu tarafa geçip aynı hiza şöyle. Evet, kameraya yakınlaştırdım. Evet, bu lastik kısmının yarısına kadar dikeceğiz. Şöyle şuraya kadar dikelim. Ondan sonra düz tarafına çevirip dikeceğiz arkadaşlar. Şuraya kadar dikelim. Evet, yarısına kadar diktim. Şimdi düz tarafını çeviriyorum. Şöyle. Bu şekilde. İğnemle yukarıya çıkıp evet, burayı da düzünden dikeceğim. Böyle karşılıklı dengeli bir şekilde dikelim arkadaşlar. Evet, böyle dengeli bir şekilde dikelim. Buraya kadar gelip burayı da şöyle birleştireceğiz. Sonra alt kısma geleceğiz. Burada haroşa tellerini alırsınız. Tabanda da şöyle bu şekilde, eminim çoğunuz biliyorsunuzdur. Dış tellerini alarak dikelim. Tamamen dikelim yani. Ben de tamamen dikip döneceğim. Evet, dikimini tamamladım arkadaşlar. Şöyle bebek mankenin ayağına geçireyim. Şöyle katladım. Bu şekilde kullanılabilir ama
Bebek patiklerine ayağında dursun diye arkadaşlar püskül diyorum, bağcık yaparsak daha hem güzel duruyor hem de ayağında tutuyor. Evet, şöyle. Bağcığı içinde 2 metre ipimi kestim arkadaşlar. Aynı ipi 2 metre boyunda kestim. Şöyle ikiye katladım. Beraber yapalım. Şöyle şurada kalsın. Şöyle dışa doğru büküyorum arkadaşlar. Bu şekilde iyice bükelim. Ben de büküp döneceğim. Evet, iyice büktüm. Gördüğünüz gibi. Şimdi iki ucu birleştiriyorum. Şöyle. Sonra eşitlensin diye bu şekilde işlem yapıyorum, bakın. Tamamdır. Burada iki ucu birleştirip düğüm attım. Şöyle uç kısmına. Tığ yardımıyla patiğime geçireceğim şimdi. Şöyle. Şöyle şuradan alalım arkadaşlar. Diğerini de şuradan çıkartırım. Şuradan tam ortadan yan kısımdan başlıyorum. O eksiltme yapmıştık, hatırlarsınız. Zaten delikler oluşmuş gördüğünüz gibi. Bu şekilde tığ yardımıyla düğüm atmadığınız kısım böyle geçirelim arkadaşlar. Evet. Geçelim. Şöyle şuraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi bağcığını da geçirdim. Piyonk şeklinde bağladım. Çok tatlı, çok şirin oldu. Alt kısmı bu şekilde. Diğer eşi de gördüğünüz gibi, o da çok hoş, çok güzel oldu. Hem kolay hem güzel, böyle hem kız hem erkek bebeklere uyar. Muhteşem bir bebek patiğimiz oldu. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Ören Hanım Emine adında Instagram hesabım var. Facebook sayfam Ören Hanım adında. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.